Merhaba arkadaşlar. Bugün bir parselin incelemesine bakacağız. Bize bir ada parsel verildiğinde ya da bir tapu gönderdiklerinde biz bu tapuyu nasıl inceliyoruz, nasıl değerlendiriyoruz, nelerine bakıyoruz? Bu dersimizde onu anlatacağız. Evet. Örneğin Kayseri Melikgazi ilçesi Becen mahallesinde 10.338 ada 13 parselimiz olsun. Öncelikli olarak biz bu parseli Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün parsel sorgulama sayfasına giderek giriyoruz. Bunu yapmaktaki amacımız bize verilen bilgilerin ışığında bir parsel var mıdır, yok mudur gerçekte? Biliyorsunuz takbis dediğimiz sistem artık bütün parsel kayıtlarını dijital ortama attılar. Bu dijital ortam sayesinde de ilerleyen zamanda buradan imar durumunu da göreceğiz, fiyat değerlemesini de göreceğiz, yaklaşık fiyatlarını da göreceğiz ama bugünün şartlarında tabii bunları göremiyoruz. Evet, ilgi parseli bulduk. İlgi parselimiz hemen yola cephe bir parsel. Bu aslında iyi bir durum, yola cephe olması. Yani direkt yoldan cephesi olan bir parsel. Yani konum ve yer olarak da biraz baktığımızda evet, Kayseri merkeze çok da uzak olmayan bir parsel. Bunun yakınlığını mesafesini de buradan ölçebiliriz. Mesela buradan mesafe ölçme dediğimizde yol hizasından bu şekilde giderek Kayseri merkeze kaç kilometrelik bir mesafede olduğunu yaklaşık ölçmemiz yeterli olacaktır bizim için. Evet, direkt meydana indiğimizde 7,52 kilometre, yani yaklaşık 8 kilometre gibi bir alan olduğunu görüyoruz. Burada ikinci yapacağımız işlem ise bu parselimizin acaba arazideki basış şekli durumu nedir? Bunun için buradan indirme menüsüne gelip KML olarak bu dosyayı indiriyoruz. KML olarak indirdiğimizde dosyamız açılıyor. Google Earth'te dosyamızı direkt atabiliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi aynı yerinde parselimiz çok az bir yanılgı hata payıyla beraber geldi. Google Earth'te bunu işaretli halde de bırakabiliriz. İstersek bunun renklerini de değiştirebiliriz buradan. İçinin dolgusunun rengini de değiştirebiliriz. Kalınlık, duvar çizgilerinin rengini de değiştirebiliriz. Mesela biz hem içerisi görülsün, biraz da şeffaf olsun, sarı renk olsun dediğimizde bu hale getirebiliriz. Bunu Google'a atmamızın sebebi şundan dolayı arkadaşlar. Google'da yükseklik bilgilerine ve arazinin eğim durumuna bakabiliyoruz. Yani düzlük mü, düz bir arazi mi, eğimli bir arazi mi, manzara görür mü? Bunlara bakabiliyoruz. Bakın burada şöyle bir eğimli arazi var. Bu eğimli araziden sonra düz bir araziye geliyor. Belirli bir açıdan da manzarası olduğunu görebiliyoruz. Arazinin eğim noktasını da buradan şuradaki olan yükseklik değerlerine bakarak, bakın mesela bu köşesi 1265 iken bu köşeye doğru gittiğimde 1264-63 oldu. Oraya doğru hafif bir eğim oldu. Buradan aşağı doğru indiğimizde buraya biraz daha eğim olduğunu, bu şekilde arazinin içerisinde gezdiğimizde yani arazimizin şuradan aşağıya doğru bu şekilde böyle bir eğim halinde olduğunu görebiliyoruz. Şimdi arazinin eğimine baktık, kadastro bilgisini kontrol ettik. Bir de bunun imar durumuna bakacağız. Kayseri için güzel bir çalışma var. Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu çalışmada. İmar bölümüne girdiğiniz zaman buradan direkt imarın üzerine atabiliyoruz parselimizi. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Birinde indirme yaptığımızda KML ile indirmiştik. Bunda shape olarak indiriyoruz. Shape olarak indirdiğimiz zaman bu dosyayı buradan Kayseri sayfasına geldiğimiz zaman shape bilgilerin içerisinden bakın 10.338 adı 13 parselimiz burada. Tıkladığımız zaman direkt yerine geldi. Şimdi bunun güzel tarafı, burada 1/1000'lik planlarını çizgisel ve renkli olarak da görebiliyoruz. İster beyaz kağıt şeklinde normal pafta görünümüyle, isterse ada çizgilerini sayısallandırılmış, biraz daha kalınlaştırılmış şekilde görebiliyoruz. Evet. Burada gördüğünüz üzere şurada küçük bir boşluk var. Şimdi bu boşluk
Eğer burada bir kadastro parseli varsa bu boşluğa basan, biz bu parselle birlikte hareket etmemiz gerekir bir işlem yapacağımız zaman. Çünkü burası kendi başına bir parsel olabilecek gibi görünüyor. Fakat şu anki haliyle alakalı buradaki boşluk şayet bir başka parsele basıyorsa o parsel de bu işin içerisine girmesi gerekir. Biz bunu nereden kontrol edeceğiz? Yine takvise gideceğiz. Takviste bu i simgesiyle görülen kısmı işaretlediğimiz zaman, önce kendi parselimizi geri getirelim buraya bir. i'yi işaretlediğimiz zaman hemen bunun yanına yöresine bastığımızda, bakın şuraya basayım yolu boyutuna. Bir parsel var mı yok mu şimdi bekliyoruz. Orada hemen dibinde parsel yokmuş. Biraz geriye bastığımızda bu konum olarak iyi bir yerde. Etrafında önünde 5 tane yeni villa yapılmış. Hemen arka tarafında da zaten bir yapılaşma var. Bu şunu söyler bize. Elektriği, suyu, yolu, her türlü altyapı ve ulaşım hizmetlerinden yararlanıyor olduğunu görürüz biz bu parselin bu kadar resimden baktığımız kadarıyla bunları görebiliriz. Sanırım internet biraz yavaş. Normalde buradaki parseli bize vermesi gerekiyordu. Bir başka parsele bir bakalım hata mı var acaba sistemde? Evet, buradan görünüyor. Niye buradaki parseli çıkarmıyor? Evet, parseli çıkardı. Buradaki kısım kadastro yolu olarak görünüyor. Bu parseli de aynı bir önceki parselimizi yaptığımız gibi imarın üzerine atarak aradaki duruma bakabiliriz. O imar ada çizgisinin içerisine bu parsel basıyor mu basmıyor mu bunu da kontrol edebiliriz. Evet. Gelelim aynı işlemi tekrardan burada diğer parsel içinde tekrarladığımız zaman 11.471'e 46. Bakın gördüğünüz gibi burada bu parselle buradaki boşluk alanı, imar adasının içerisindeki kalan alanda bu parselimiz basmıyor. Şimdi bu bize şunu söylüyor. Artık buranın belediyeden ihtas olarak satın alınabileceği anlamına geliyor. İhtasa daha önce değinmiştik, anlatmıştık. Kadastrol yolların imar adasının içerisindeki kalan kısımlarına ihtas denir demiştik. İşte ihtas burası. Şimdi burada tabii yeni parsel oluştururken, imar parseli oluştururken bu tarz şekilsiz bir parsel oluşmayacak. Yola cephesi olan, belirli çekme mesafeleri ve parsel büyüklüklerini koruyan bir çalışma yapmamız gerekiyor. Bu parsel büyüklüklerini de nereden anlıyoruz? Onu da şuradan anlayacağız arkadaşlar. Ne demiştik hatırlarsınız emsal gösterimlerinde kutu nizam emsal görüyoruz burada. Bu kutu nizam emsalde buranın ayrık nizam yapılaşmaya sahip olduğu, iki kat müsaadeli olduğu, ön bahçeden 5, yan bahçelerden 3'er metre çekmek gerektiğini, taksımın 0.12, kaksımın 0.24 ve minimum parsel büyüklüğümün 1000 olduğunu görüyorum. Bir de burada U simgesi vardır. U simgesi Kayseri'nin bu bölgelerine özel olarak yapılan şey şu. Yani araziyi enine ve boyuna bölebilirsiniz demektir. Eğer bazı yerlerde T diye geçer mesela, o T olan yerlerde arsayı ikiye bölemezsin anlamına gelir. Çünkü parsel çekme mesafesi kurtarmıyordur o durumlarda. Ondan dolayı da T simgesi gelir. Ama burada parsel büyüklüğümüz diyelim bizim arsamız bu kadar büyük bir alanda olmuş olsaydı ben bu parseli hem böyle hem böyle bölebilecektim anlamına geliyor. Şimdi bu kutu nizamdan anladığımıza göre minimum 1000 metrelik bir parsel oluşturacağız biz buraya. Biz bunu oluştururken de şu şekilde bir çalışma yapacağız. Buradan çizgisel alanı biraz daha açayım net olarak görünsün. Şurada bir alan çiz bölümümüz var. Bu alan çiz bölümümüze geldiğimizde burada yaklaşık bir değer olarak çalışma yapıyorum arkadaşlar. Parsel çizgisi kendi sınırımızın içerisinde kalacak. Yani biz bunun haricindeki yerleri artık parsel olarak terk etmek zorundayız. Şu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi 1096 metrekare bir parsel alanımız oluştu burada. Yaklaşık 1100 metrekare. 1882 metre parselimizin büyüklüğü. Bunu nereden bakıyoruz? Bize zaten o bilgi verilir ama biz buradan parsel sorgudan da 1882 metrekare olduğunu bu parselin görebiliyoruz. Dolayısıyla burada şu şekilde bir çalışma yapacağız. 1882 metrekare parsel büyüklüğümüz. Bunu bir ekran kaydını alalım. İmar adasını da şu şekilde görelim. Evet, buraya arsa alanı
1882 metre. Bunu biraz büyütür, görünür hale getirebiliriz şöyle. Alanlaştırabiliriz. İçeride oluşan parsel alanında temiz olacak parsel diyorduk bunlara. T.O.P 1100 metre diyebilirim ben buna yaklaşık olarak. 1100 metre. Evet. Yani bu parselimiz 1882 metre iken 1100 metrekare buradan temiz kalıyormuş. Normalde biliyorsunuz yasa gereği %45'in artık arsalarını terk etmek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla 1882'nin %55'ini aldığımız zaman bizim 1035 metrekare burada bir parsel hakkımız meydana geliyormuş. Burada 1100 metrekare bir parsel oluştuğunda belediye bizden bu 65 metrekare farkı isteyebilir veyahut da şuradaki ihtas alanını bizden satın almamızı isteyebilir. Muhtemelen de ihtas alanlarıyla alakalı bu ihtas alanı diyelim 25 metrekare civarında bir alansa bunu kendi komisyon kararlarını alırlar ve komisyon olarak bunun satışını gerçekleştirirler. Burada bir şerefiye durumu meydana gelmez. Çok cüzi rakamlarda bir şeyler çıkar. Çok da önemli değildir. Yani kendi başına biz şunu diyebiliriz bu kadastro parseli için. 1882 metrekare ham tarlamız bu 1100 metrekare imar parseli haline dönüşüyor. Belediyeden alınacak bir ihtası var. Çok da fazla büyük paralar tutacak bir şey değildir bu. Tabi ilgili belediyesinden alınacak rakamlar da bunu bize söyleyecektir. Bunun bir imar durumunu uydu görüntüsünü aldık. Şimdi biraz da ilana yönelik çalışma yapacak olursak ben şu diğer parselleri buradan yok etmek istiyorum. Evet. Burada bir imar durumunun ne çıktığını, parselin ne olduğunu, nasıl bastığını ve adadaki halini gördük. Bir de bunun normal uydu görüntüsünü alıyorum ben. Yolluyla beraber etrafındaki yapılaşmaları da görünecek şekilde. Evet, bunu da kaydediyorum. Şayet Google'a attığımız zaman Google'da eğer sokak görüntüleri olmuş olsaydı, bakın burada sokak görüntüleri burada bitiyor. Normalde burada sokak görüntüsü olan bir alanda olmuş olsaydı bu parsel, buradan sokak görüntüsüne bakarak da buranın resmini, bir normal resmini araziye hiç gitmeden de alabilirdim. Ama önemli olan şey burada şudur. Arsa arazi değerlemelerinde, incelemelerinde muhakkak ve muhakkak arazinin üzerine gidilmesi gerekir. Ben burada bir Google'la da alakalı şöyle bir resim almak istiyorum. Sebebi yani bir nevi de bu arazinin eğimini de eğim durumunu da gösterdiği için kişiye bilgi verebilmek açısından benim bakın burada belli bir açıyla eğimle aldık. Bu eğim de bize arazinin aslında şehre doğru bir manzarası olduğunu söylüyor. Zaten arazinin yüksekliklerine baktığımızda arazi buradan yukarı en yüksek nefes seviyesi şuradan böyle aşağıya doğru gidiyordu. Buradan da aşağıya doğru bir iniş vardı. Yani en tepe noktası burayken buradan aşağıya doğru bir manzarası olduğunu görebiliyorduk. Şimdi biz ne yaptık? Arazinin hem yükseklik farkını gösteren bir resim aldık, hem normal uydu fotoğrafını aldık, bir de imar durumunu aldık. İmar olarak daha net görebilmek için bazı kişiler bunu isteyebilir. Burayı komple araziyi temizleyebiliriz, sadece imara basış şeklini görebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi araziye basış şeklini de buradan en son çizdiğimiz şekli buradan kaldırabiliyoruz. Böylelikle bir imar fotoğrafı da alabiliriz. Belki tüm adayı gösterecek şekilde ada bazlı çalışma yapılacağı noktasında şöyle bir fotoğraf daha alabiliriz. Burada emsal durumları, emsal durum bilgileri de görünüyor. Evet, bunu da kaydettik. Şimdi burada bir tek eksik olan şey aslında Google'dan görüntü alabilseydik arazi fotoğrafını ve arsanın fotoğrafını da buraya koymuş olabilecektik. Fotoğraf alamadığımız için bir de buna arsa fotoğrafları çekilecek. Yerinde gidip bizzat dört cepheden alınmış fotoğraf olması lazım. Çünkü tüm eğimleri görülebilecek. Eğer güzel bir manzarası varsa o manzarayı da yakalayıp beraberinde çekip o fotoğrafları da ilanımıza girmemiz gerekiyor. Şimdi bizim kendi sayfamız olan Arsa Bank'a girmeden önce bunun fiyatlamasına bir bakalım. Yani bunun fiyatlamasına da nereden bakıyoruz? Genelde en sık kullandığımız yer
sahibinden.com adresidir. Sahibinden.com'dan buna nasıl bakıyoruz? Normal o bölgemize gidiyoruz. Harita hizmetlerinden biz neye bakıyoruz? Arsaya bakıyoruz mesela. Harita, biz şuradan gelelim. Becen. Kayseri Melikgazi Becen'deki, kapatalım bunu. Uydu görüntüsünü açalım, biraz daha net olsun. Becen'de arsamızın yerini buluyoruz. Bizim arsamız, uydu görüntüsünden artık yerini biliyoruz. Şurası. Evet. Gördüğünüz gibi burada konut açık olduğu için konutları görüyoruz. Hemen bizim arsamızın önündeki yapılan binaları görüyoruz. Ve bu villalar yapılan şeklini, yapım şeklinde buradan bakabiliriz. Evet. Oradaki yapılaşma, biraz da fotoğrafı büyütelim şöyle. Oradaki yapılaşma iki kat şeklinde, ön terası üstü kapatılmış, üstte de bir teras verilmiş. Bu tarzda bir villa yapılaşması yapılmış. Buradan aslında bizim arazimizin de eğimini görebiliriz. Bakın şehre doğru bir bakış açısı var burada. Evet. Bu arsa alanından biz kaç metrekareye bir ev yapmış, kaç metrekarelik bir evin büyüklüğü, bunların hepsini hesaplayabiliriz. Ona da kısaca bakacak olursak mesela bu parselin büyüklüğü kaç metrekareymiş bir bakalım. Bakın 8128'e 2 parsel 3686 metrekare arsa alanına sahip 1, 2, 3, 4, 5 tane parsel var. 3686 bölü 5 dediğimiz zaman 737 metrekare arsa oturumuna girmiş. Buranın da imarı bizimkiyle 0.12.024'tür. 3686 metrekarenin emsaline bakacak olursak 3686 çarpı 0.24 dediğimizde 884 metrekare. 5 tanesinde kullanmış bunu. 176 metrekare. Yani burada taban oturumu 80 metrekare. Bunun bir ön taraf çıkmalı terasları, şunları bunları da eklediğimizde 110-120 metrekare taban oturumlu. Üstte de 110-120 metrekare, 100 metre civarında bir brüt alana sahip. Çatı terası da varsa işte 15-20 metrekarede o gelir. 250 metrekarelik villalar diyebiliriz buraya kabataslak. Yani burada villa fiyatının olması da bizim için iyi bir şeydir. Çünkü oraya yapılacak bir yerimizin satma amaçlı alıyorsak, burayı yapıp satma amaçlı alıyorsak fiyat skalasını da belirlemiş oluruz. Ama biz burada daha çok arsanın kendisiyle ilgileniyoruz. Yani arsa fiyatları nedir dediğimizde buraya gelelim. Ben bakıyorum arkadaşlar. Bizim arsamızın hemen birinci derecede yakın çevresinde herhangi bir ilan göremiyorum. Ama biraz daha böyle şehre doğru aşağı inelim bakalım orada ne var. Evet. Şurada parseller başlıyor. Satılık olan parseller başlıyor. Mesela burada örnek veriyorum bir parselimiz var. Buna bir bakalım. 2 adet 1000 metre temiz imar parseliymiş. Bakın burası metrekaresi 1350 TL gibi bir fiyat vermiş. Ya da parsel bilgisini de vermiş. İstersek biz bunu buradan değerlendirebiliriz, bakabiliriz yerine. Mesela bir başka parselde bu da 361 lira metrekare fiyat vermiş. Yani 1163 metrekareye toplam istediği rakam 420 bin lira civarında bir para. Bunun da metrekaresi 361 lira geliyormuş. O zaman biz buradan bölgenin emsalini hemen bu aşağıdaki parsellerin de aynı imara mı sahip olduğunu bir kontrol etmek lazım. Evet, görüldüğü gibi bütün parseller, bakın bu bölge villa bölgesi ilan edilmiş. Bu belli, bariz görünüyor. Bütün hepsi 012-024 iki katlı villa parselleri. Aşağıya kadar gittiğimde. Evet. Bunu niye bakıyoruz arkadaşlar? Şundan dolayı bakıyoruz. Eğer bizim baktığımız arsanın villa parseli olup da bu ön taraftaki parseller, örnek veriyorum, konut parseli olma gibi durumu var. O zaman 360 liraya konut parseli veriliyorsa, büyük yüksek katlı konut parseli, bizim villa parselimizin fiyatının biraz daha ekonomik olması gerekir. Ama buradaki aynı emsale sahip 2 kat konut imarlı ve 0.24 kakslı bir alan olduğu için, aynı imar özelliğine sahip olduğu için bölge farkından dolayı biraz o şehre yakın, bu biraz daha şehirden uzak noktasında bir fiyat değerlemesi yapabiliriz. Yani burada yapacağımız fiyat değerlemesi aşağılar 350 lira civarlarında bir fiyat varsa bizim arsamıza da 3 aşağı 5 yukarı 350 bin lira civarında para eder diyebiliriz. Yani buradaki metrekare fiyatını o zaman biz de
temiz parselin 350 lira gibisinden görebiliriz. Kaç metre imar parselimiz oluşuyordu? 1100 metreydi. O zaman biz burayı mesela 1100 metre çarpı 350 lira gibi bir rakam dediğimiz zaman yaklaşık 385 bin lira gibi bir fiyattan burayı satışını gerçekleştirebiliriz. Yani satmayı düşündüğümüz fiyat 385 ise 400-405 gibi bir rakam yazmalıyız ki 5-10 lirada pazarlık payıyla beraber bunu ayarlayalım. Şimdi bunu Arsabank sayfasına ilana alalım. Kendi sayfamıza girdiğimizde. İlan ve kategorisine geldik. Burası ne? Arsa tarla. Kategorimiz arsa diye seçebiliriz. Çünkü imarlı olduğu için ve imar parseli olabiliyor. Satlık geldik. Bir sonraki adımımıza geçiyoruz. Başlık. Buna başlığımızı veriyoruz. Kayseri, Melikgazi, Ecende, 1882 metrekare satılık villa parseli. Evet. Not bu kimden gelmiş? Ahmet Mehmet. Hem Ahmet Mehmet'ten gelmiş. Burayı kimse görmüyor. Bizim not alanımız burası. Kısa açıklama da bizim not alanımız. İşte gelen teklifler olursa, bir şey olursa buraya yazıyoruz. İlimiz Kayseri. Mahallemiz Melikgazi. Becen. Fiyatımız ne demiştik? 405 bin liradan yayına alalım burayı. Fiyat tipimiz TL. Arsa 1882 metrekare. Hisse değil burası. Mülkiyetini seçiyorum. Müstakil parsel. Yani kendi başına hissesi yok. Parsel durumu temiz olacak parsel. Daha şey var. İmar durumunu seçiyorum. Burası neydi? Villa parseliydi. Bakalım villa parselimiz nerede? Evet. Villa parseli. Onu seçtik. 2 kat konutlar genelde villa diye geçer. Emsal 012-024 idi. Onu da seçtik. Oluşan parsel 1100 metrekare buradan oluşan parsel var. İnşaat alanımız 1100 çarpı 024. Bu da 264 metrekare. Bunu brütte şöyle diyebiliriz. 1.30 daha şey yapabiliriz. Yani 400 metre civarı inşaat alanı var buranın diyebiliriz. Yola cephesi ölçebiliriz arkadaşlar. Yani buradan yola cephesi GPS'ten de ölçebiliriz. Bakın şurada mesafe ölçerimiz var idi. Hemen onun yaklaşık şöyle bir ana yola cephesi var. Ne kadarmış o da? 20, şuraya kadar geldiğimizi varsak 25 metre diyebiliriz yani buraya. 25 metre yola cephesi var. Mevcut durumu, buranın işte yatırım özelliği var mı? Karayoluna cephe mi? Turizm bölgesinde mi kalıyor? Projesi çizilmiş mi? Koddan kat kazanabilir mi? Gibi özellikler. Bunlardan biri varsa işaretliyoruz. Yoksa geçiyoruz. Yatırım özellikleri çok cazip bir fiyatı yok. Fiyatı biz belirlerken ederini söyledik. O yüzden al sata uygun diyemeyiz. AVM bina altı bu büyük dükkanlar olmadığından dolayı bu çok büyük bir yatırım özelliği yok. Yani daha çok kendisine hitap ediyor. Yani burada mesela 10 villa yapılabiliyor olsaydı yapsata uygun diyebilirdik ama önde yapılaşma var zaten. Villa sitesi de olmaz burası. Büyük parsel olmadığı için parsellenerek satışa da uygun olmaz. Bunu ayrıyeten anlatayım. Şimdi ürünümüzü, ilanımızı girelim. Manzara, burada şehir manzarası vardır. Bir kısmen de doğa manzarası vardır burada. Altyapısını seçtiğimizde orada her şeyi görmüştük. Elektriği, suyu, doğalgaz da geldiydi oraya yanlış hatırlamıyorsam. Kanalizasyon olmayabilir, onu öğrenirsek gireceğiz. Şimdi açıklamaları çok fazla yazmıyorum. Önce dosyamızı bir kaydedelim. Sonrasında açıklamaları yazalım. Buradan ekran görüntülerimize girdiğimiz zaman oraya kaydettik. Evet. Şimdi ilk önce şu imar resmini ekleyebiliriz. Diğer dosyalarımız. Sonraki imar çalışması. Sonra şu uydu durumu. Şunu alabiliriz. Evet. Bu fotoğrafları da ekleyelim. Bunu bir kaydet diyelim. Yani bilgilerimizi saklasın. Sonrasında açıklama bölümüne gelelim. Açıklama bölümünde de şunu yapabiliriz. Mesela arsa toplam alanımız, toplam alanı, arsa toplam
alanı 1882 metre. Kendi başına imar 1100 metre imar parseli oluşuyor. Oluşuyor. Terklerden sonra oluştuğunu söylüyoruz. 1100 metre imar parseli oluşuyor. Toplamda 400 metrekare inşaat alanı vardır. İstenmesi durumunda 2 adet 200'er metre brüt olacak şekilde villa yapımına uygundur. Yeni yapılaşmaların yakınındadır. Ne yapmıştık? Şehir merkezine mesafesini ölçmüştük. Şehir merkezine 7,5 kilometredir. Kısmen şehir ve doğa manzarasına sahiptir. Evet. Burada daha özellikler, açıklamaları da yapabiliriz. Bunu da kaydettikten sonra ilanı yayınlamaya hazır hale geldi. Buradan geldiğimizde ilanı yayınla dediğimiz anda artık ilanımız yayına alınmış, internette satışa çıkmış durumda. Buradan internette ilana git dediğimizde de evet, gördüğünüz gibi Kayseri Melikgazi Becen'de 1882 metrekare satılık villa parseli 405.000 lira. Burada mülkiyetinin müstakil olduğu, temiz olacak parsel olduğu, imar durumunun villa olduğu, 012.024 1100 metre, 400 metre inşaat alanı olduğu, yola cephesinin 25 metre olduğu, manzarasının şehir ve doğa olduğu, altyapı, elektrik, suyu, doğalgaz. Bizim verdiğimiz bilgiler bütün hepsi burada liste halinde geliyor. Ayrıca da açıklamalarımız da burada görünüyor ve emsal diğer bunun benzer arsalarda burada sayfanın altında görülebiliyor. Bir arsanın neler yapılacağını, hangi ilanlarıyla buraya alınacağını, burada eksik olan neydi? Resimlerde, arazinin fotoğraflarını da çekip buraya eklediğimiz zaman bu ilanımızın tamamını, işlemini bitirmiş oluyoruz. Şimdi önemli olan şey şudur. Eğer yer tarlaysa 1/25.000'lik, 1/50.000'lik veya da 1/100.000'lik planda nereye düştüğünün bir imar planı fotoğrafı, kendi arazi fotoğrafı, bir de arsanın normal görsel fotoğraflarının eklenmesi gerekiyor. Arsa ise dediğimiz gibi imar planını, bu imar planındaki basış şekli, ondan sonra eğer imar parseli olabilecek bir pozisyon varsa oluşan imar parselinin de görseli, ondan sonra arazinin durumu, bir eğim durumu ve bununla da beraber arazi fotoğraflarının olması gerekiyor. Tabii şimdi bu yapmış olduğumuz arsa fiyatı hesaplamalarını bizim de yapabilmemiz için bu eğitimimizin baştan sona alınmış olması gerekiyor. Çünkü eğitimin kurgusu ilk kadastrol mülkiyetten en son arsa fiyatını hesaplamaya kadar giden bir güzergah olarak planlandı. O yüzden burada arsa fiyatı hesaplaması aşamasını gösteriyoruz ama bu eğitim baştan sona alınması halinde bu arsa fiyatlamaları da sizler tarafından kolaylıkla yapılacak bir pozisyona gelecektir.